Şu an bir traverten ocağındayız. Burada yerin altındaki bir taş, fabrikaya gidene kadar hangi aşamalardan geçiyor, baştan sona göstereceğiz. Açık ocak işletmeciliğinde taştan daha verimli faydalanabilmek için kademeler şeklinde çalışılır. Bu kademeler taşın yapısı, dayanıklılığı ve damar yapısına göre belirlenir. 3 metre ile 8 metre arası veya daha yüksekte olabilir. Mevcut çalışma alanı boyunca kat kat aşağıya doğru inilir. Traverten üretimi blok bazlı yapılır. Amaç taşı küçük parçalara ayırmak değil, büyük ve düzgün bloklar almaktır. Genelde 2 ile 4 metreküp arası bloklar hedeflenir. Sizce bu ölçülerdeki blok tahmini kaç ton gelir? Tahmininizi yorumlarda belirtin. Cevabı videoda. Delme işlemi taşın kaderini belirleyen aşamalardan biridir. Önceden belirlenen yerler sprey boya ile işaretlenir. Belirlenen noktalar hidrolik ve pneumatik delici makinelerle 32 ila 40 mm çapında delinir. Yatay ve dikey yönlerde açılan delikler tel kesmenin geçeceği hattı belirler. Delikler açıldıktan sonra elmas tel kesme işlemine geçilir. Elmas tel, çelik halat üzerine dizilmiş, elmas boncuklardan oluşur. Kesim sırasında tel su ile soğutulur. Su, hem toz oluşmasını hem de telin ısınıp kopmasını veya elmasların tıkanmasını engeller. Gerilim ve hız sürekli kontrol edilir. Kesim işlemi bittikten sonra parça sadece altından ana karaya bağlıdır. Yıkım. İşte yıkım denilen o an tam olarak burasıdır. Yıkım öncesi yıkım sahasının altı toprak dolgu ile doldurularak zemin yumuşatılır ve taşın en az hasarla düşürülmesi sağlanır. Bizim çekim yaptığımız sırada yıkım gerçekleştirilecek parça zaten yukarıda kırık olduğu için altını toprak besleme ve yumuşatma gereği duyulmamıştır. Eskavatörler ve kama sistemleri kullanılarak taş kırılmadan anakaradan ayrılır ve yere düşürülür. Sahada hazır bulunan iş makineleri yıkım alanını temizlemek için koordineli bir şekilde çalışır. Yere alınan parçalar temizlenip blok şeklini alması için sayalama kısmına götürülür. Blok veya moloz olamayacak kadar küçük parçalar kırıcılar yardımıyla kırılarak pasa sahasına dökülür.
Sayalama kısmında parçalar en, boy, yükseklik olarak ölçülür. Metreküp hesabı yapılır. Ortalama ölçülerdeki bir traverten bloğu 12 ila 15 ton arası gelir. Bazı büyük bloklar 18-20 tonda olabilir. Bu taşın yapısına, sertlik ve yumuşaklık oranına göre değişir. Her yüzeyi kesilmiş, küpe benzeyenlere blok, bir veya iki tarafı kesilmişler moloz olarak adlandırılır. Bu taşın değerini belirler. Günde onlarca kamyon yükleyen operatörler zamanla şoförlerin el hareketlerinden bile ne anlatmak istediklerini anlayacak bir tecrübe kazanırlar. Sevkiyata hazır blok ve molozlar kamyonlara yüklenerek fabrikalara doğru yola çıkar. Yukarıdan bakıldığında her şey düzenli görünebilir. Ama bu düzenin arkasında bilgi, tecrübe ve emek vardır. Biz burada sadece taş çıkarmıyoruz. Bir süreci, bir mesleği ve bir emeği gösteriyoruz. Bu videoda travertenin ocaktan hangi aşamalardan geçerek çıkarıldığını, hangi risklerle ve hangi tekniklerle üretildiğini sahada gösterdik. Ama bu iş burada bitmiyor. Bir bloğun gözünden doğduğu ocağa veda ederken, aynı bloğun bir sonraki bölümde fabrikaya girdikten sonra nasıl kesildiğini, nasıl ebatlandığını ve nihai ürüne nasıl dönüştüğünü adım adım ele alacağız. Bu süreci baştan sona bizimle birlikte izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çekim sürecinde emeği geçen tüm saha çalışanlarına ve bu süreci bize açan ekibe ayrıca teşekkür ederiz. Eğer üretimin, işin ve emeğin gerçek halini yerinde görmek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Biz işin mutfağındayız.